Dostlar selamlar. Yeni Rosame Centro videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında bizi Onur Lisesi'ne 76. sıradan sokan kadromuzu paylaşmak ve oyuncu tavsiyelerini bulunmak için şu an bir ekran kaydı açtım ve bu videoyla karşınızdayım. Son maçımız ligde 43. hafta Arsenal takımına konuk ettik. Beraber istersen önceki maçımızı izleyelim. Bu taktiğimizde de arkadaşlar dün paylaştığımız 4-3 meta taktiğimizi kullandık. Burada da yine güzel bir skorla sağdan ayrıldık. E, Yalnız şöyle bir durum var. Ben dostluk maçı etkinliğini kullanarak birazcık da kadroyu kasmayı düşünüyorum. Fakat maalesef ligdeki son maç oynandıktan sonra kadro değeri direkt baz alınarak Onur Lisesi'ne giriş yapılıyormuş. Ben bunu bilmiyordum ve maalesef bugünkü hem dostluk maçı hem de antrenmanlarım boşa gitti. O yüzden kadromu yaklaşık 20 milyara kadar getirmeyi düşünüyorum. Fakat maalesef 18 milyara kalmış olduk. E, Durum bu şekilde oldu. İsterseniz sizle beraber bu taktiği nasıl sizle beraber bu kadroyu nasıl kastık onun hakkında konuşalım. Bu arada Arsenal takımını 7-0'la geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir performansla. Şu anda da lig performansı artı 4.839 madalya puanı. Kupadan dolayı da ki kupayı da şampiyon tamamladık. Oradan da 733 puan geldi. Güzel bir şekilde şampiyon tamamladık. Hemen şöyle bir göz atmak gerekirse 38 maç, 36 galibiyet, 2 beraberlik ve 110 puanla 153 gol avarajıyla lideriz ve şampiyon olduk. 164 gol attık. Ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız. Baktığımız zaman da kadro değerimizde 17 milyar 600 milyonda kalmış. Gol krallarında yine aynı şekilde Estevao birinci. Hatzing asist krallarında birinci. En çok katkı yapan Estevao. Seriler kısmında maalesef son haftalara yaklaşık Atalanta ile beraber kaldık. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Ama yenilmezlik serimiz 38 maç. Golle zaten birinciyiz. Bir kırmızı kartımız var. Burada Marsilya takımı Birkan Öztürk 81 gol atmış vesaire ama hiç sarı kart ve hiç kırmızı kart yememiş. Yani OSM'de bence bu bir hata oldu. Çünkü hiç sarı kart daha yememek 43 maç boyunca hani kupayı da 45-46 maç boyunca hiç sarı kart yememek bence mucize bir iş. Gerçekten burada Birkan Hoca'yı nasıl yaptığını merak ediyorum. Bana Instagram'dan yazarsa sevinirim. Evet, isterseniz bu kadroyu nasıl yaptık onu konuşalım. Kadromuza geçiş yapalım. Şöyle geldik. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz dostlar. Takım genimiz 185 overall ve 17 milyar 600 milyonluk bir kadromuz var. Kalecimiz 182, defans hattımız 151 ki normal daha fazlaydı fakat çok fazla kadro kastın yani kadro şişsin diye çok fazla oyuncu aldım. Özellikle bu 104, 113, 87 biraz tabii daha ortalama ratingi düşürüyor. Orta saha 187, hücum 220 gücünde. Hem böyle oyuncuları size göstere göstere gideceğim hem de anlatacağım. Dostlar öncelikle şu şekilde bir Onur Lisesi'nden girmek isterseniz ki şunu gösterelim. 76. sıradayız görmüş olduğunuz gibi dostlar. Onur Lisesi'ne girmeniz için arkadaşlar VIP ligde kadro kasmanız lazım. Normal liglerdeki kadro kasmalarınız Onur Lisesi'nde sayılmıyor. O yüzden görmüş olduğunuz gibi o yüzden mutlaka VIP Lig'de kadro kasmanız gerekiyor. Ve şampiyon olmanız gerekiyor. Hani kadroyu kastınız 30 milyar yaptınız. Yani burada yer almanız gerekirken eğer ligde şampiyon olamazsanız da Onur listesinde gözükmüyorsunuz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Evet takıma geliyoruz. Bu takımı nasıl kurduk? Öncelikle dostlar bu Estevao Chelsea takımındaydı. Ben bu Chelsea'den bu arkadaşı daha ilk gün tüm paramı harcayarak 20 milyona satın aldım. Onunla alakalı ekran kaydını atarım. Buraya şu an koymuş olmam gerekiyor. Esteva 20 milyon aldım ve şu anki değeri görmüş olduğunuz gibi 8 milyar 398 milyon ki bu arkadaş 18 yaşında sağ açık ve şu an oyundaki en yüksek rating 255 konumuna sahip. 35 maçta 45 gol atmış. 10 da asisti var ve ortalama oyuncu 9. Yani Esteva'yı tüm liglerinize alabilirsiniz. Kendisi 18 yaşında ve sağ açık Chelsea'de oynuyor. Bunu bu şekilde Brezilyalı olarak aratıp bulabilirsiniz. Kadroyu kasarken arkadaşlar dediğim gibi ben biraz bölge bölge gittim. Öncelikle Esteboa ve Kudaverdi'ni aldım ki Kudaverdi'ne karşıdan çektim. 18 yaş altı ve 100 oval olarak çekmiştim kendisine. Yaklaşık 50-60 milyon falan almıştım. 39 maçta 39 gol attı ve 14'te asisti var. 8.9'da oynamış. O da yine full 255 overall değerinde ve 8 milyar 363 milyon bir değeri var. O da bize şampiyonluğu getiren önemli oyunculardan bir tanesi. Sonrasında en önemli şey arkadaşlar bu kadroyu kasmak istiyorsanız ve onun listesine girmek istiyorsanız mutlaka arkadaşlar etkinliklere bakmak durumundasınız. VIP Lig'e giriş yaptığımda burada çok güzel bir etkinlik vardı. Bunlar değil.
Altında şu pakette ama 100 artı paketti ve 160 liraydı tanesi. Ben bundan 3 tane aldım. Burada olay neydi? 100 ile 105 over arasında bir tane oyuncu. 105 ile 110 arasında. 105 ile 105 ile 110 arasında bir tane oyuncu ve 110 ve üstü bir oyuncu veriyordu. Ben de bu şekilde 3 tane paket açtım ve burada yaklaşık 3 paketten 450-500 lira para harcadım. Bu şu an elimizde kalsın. E, 9 tane oyuncu 100 üstü aldım. Böyle yapınca zaten bayağı kadromda genişledi ve değerlendi. Bunun üzerine eklemelerle ve buradaki çıkan 9 tane 100 overall oyuncuyu geliştirerek ki bunun üzerine tabii ki de yine Esteva ve Kudaver diyen vardı. Bunları kasarak bayağı bir kadro yaptım. Ki burada yine alsat yaparak da Skripin'i aldım. 36 maç 10 gol 10 asisti var. Skripin 19 yaşında Polonya'da ofansif orta. Tabii ki de yine bu overall'a karşı daha fazla gol ve asist beklerdim ama yine iyi performans verdi. Baktığımız zaman da beni en çok şaşırtan oyunculardan bir tanesi Gus Hutzing. Bu da İsveç'te bir merkez orta saha 19 yaşında. 37 maç 6 gol ve 34 asist. Yani 37 maçta 34 asist yapan başka bir oyuncu var mıdır bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız veyahut da yaptıysanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Gus Hutzing'i de bayağı sizlere öneriyorum. Bence bunu da alabilirsiniz. Yani kadro kasmaktaki temel amaç bu şekilde görmüş olduğunuz gibi genç oyuncuları kadroya ligin erken safhalarında katıp kasmanız gerekiyor. Çünkü mesela şu an bir yetenek avcısı atalım isterseniz sizinle. Ne kadar overall'ı geleceğine göre. Hatta pozisyonda seçmeyelim. Şöyle yapalım. E, Gelelim şuradan. Tüm güçlerde dünya yıldızı yapalım. Genç yapalım. Bakalım hangi oyuncuları bize getirecek. Bakın değerleri bu şekilde. Hemen gösterelim. Sander Alama geldi. Bu arkadaş sol açık ve 228 overall gücünde. Bize gelecek fiyatı da 3 milyar 235 milyon. Kendi fiyatı da 2 milyar 364 milyon. Nereden baksanız 900 milyonluk bir bedeli var bize ekstra. Onun üzerine Çinli bir arkadaş geldi. 19 yaşında. 224 overall. Bakın normal değeri 2.200. Bize 2.800-600 milyon fazla para vererek alabilirsiniz. Yine bir de burada Polonyalı bir Nathan Mundry geldi. Defansif olsa 16 yaşında. 189 overall. 2 milyar 149 milyon. Zaten şöyle bir durum var. Hani kadronuz bu seviyeye geldiği zaman mesela siz bu oyuncunun satılmayacağını biliyorsunuz. Yani transfer etkinliği de gelse bu oyuncular satılmıyor. Benim en çok sattığım herhalde 140 overall'lık bir şey sattım. O da yaklaşık 1,5 milyar falandı. Onun dışında tabii ki de bu şekilde yani 6-7 milyarlık oyuncuların satılması imkansız. Ne olursa olsun satılmıyor. O yüzden ligin hani orta kısmından sonra bu şekilde genç oyuncu alamıyorsunuz. Çünkü o kadar paranız olmuyor. Anca ne yaparsınız? Yine gelip buradan para çekersiniz alınabilir. Ama bence burada e, eğer bu şekilde kadro kasacaksınız para almak yerine burada ilerleme görüyorsunuz. Antrenmanlar var. Bu şekilde antrenmanlarla oyuncuların güçlerini arttırabilirsiniz ki ben Esteva ve Kuduverdyan'da şu görmüş olduğunuz %500'lük antrenmanı çok fazla kullandım. Normalde burada %500'lük antrenman 200 coins'ti. Fakat daha sonrasında bu 200 coins'ten kaldırıldı ligin ortasında. 20 TL'ye geldi Android'de. Fakat iOS'ta kaç lira bilmiyorum. Şu an Android'de 20 lira. Bilenler varsa yorumlar kısmına yazabilir. Bu şekilde yine oyuncuları antrenmanlarla güçlendirerek genç oyuncular özellikle yine fiyatlarını arttırabilirsiniz. Yine stoper hattımıza geldiğimizde burada Yunan bir arkadaş almıştık. Konstantinos Pagodakis 36 maç 7 gol 6 asist yapmış. Bu da 8 ölmüş. Bu da arkadaşı da tabii ki de aratıp bulabilirsiniz. 159'a vuruldu ve 646 milyon piyasa değeri var. Sattığımızda 1.600'e gidiyor. 1 milyarlık bir kar elde edebilirsiniz. Yine Amerikalı sağ bek Enzo Newman 36 maç 2 gol 10 asist. Yine sağ bek olmasına nazaran 36 maçta 10 asist. Yine bana az geliyor ama biz kornerleri Hasling'e attırdığımız için ki 34 asist yaptı kendisi. Bu asist sayısı normal. Eğer kornerleri bu arkadaşa versek daha da fazla atabilirdi. Baktığımız zaman Alex Pantelidis 27 maç 5 gol 8 asist 8 oynamış. Yine yani defans hattımız olsa 7. Baktığımız zaman 5, 10, 17. 17 gole katkıda bulunmuş. Yani 17 gol atmış. 18, 19, 22, 28 gole de yani asist katkısında bulunmuş. Baktığınız zaman 45'in üstünde, 50'nin üstünde skor katkısı var defans hattımızın gayet güzel. Onun dışında kim söyleyebiliriz? Kalecimiz var burada. Aaron Davis. İngiltere 3. ligden aldık. 37 maçta. Tabii gol asisti yok. Gücü de 7,5 olarak kayıtlara geçmiş. Baktığımız zaman çok da fazla gol attık aslında. Biraz fazla gol yedik sanki ama zaten 7.5 oynamasından görüyorsunuz. Ligdeki 2 beraberimiz var. Bu ilk maçımız. Burada maalesef talihsiz bir kırmızı kart yiyerek başladık. Görüyorsunuz. Esteva yine gol atmış. Hatta ilk maçımızda da gol kralı, asist kralı kendini göstermiş. Bu da Ziyech kırmızı kart yediği için maalesef
Berabere kaldık. Yapacak bir şey yok. Kötü başladık ama daha sonrasında görüyorsunuz 5-0, 4-0, 4-0, 6-0, 7-1 en çok attığımız gol sayısı 7-0 var. 6-0'lar çok fazla var bu arada. 6-0 görüyorsunuz çok fazla yendik. Burada Chelsea'de yine kupada bir intikam vardı biliyorsunuz. Burada 4-0'la geçtik. Kendisi kamp attığı için ben de kamp attım. 4-0'la geçtik. Normalde kamp atmazdım. Onun dışında yine en sonunda 7-0'lık bir skorla Arsenal takımını yenerek ligi sonlandırdık. Bir de şurada bir beraberliğimiz var. Bu beraberliği anlayamadım. Anlam veremedim. Burada çok daha tuhaf bir 4-3 denemiştim. 4-3 arayışına girmiştim. Burada maalesef taktikler işe yaramadı. Aslında 15 şut çektik, 8 şut çekmiş. %70 topla oynadık görmüş olduğunuz gibi. Fakat burada nasıl olduysa 2-2 berabere kaldık. Kalecimiz de 8 de oynamış. Onun kalecisi 4 oynamış ama yine 2 tane gol yedik. Yani hepsi de 7-8-9 oynamış ama maalesef oyunun burada işte algoritmanın bir saçmalığı vardı. 2-2 berabere kaldık. Onun dışında puan kaybımız yok. Yine sizlere tavsiye verebileceğim şekilde genç oyuncuları bunları antrenmanlarla ve coinslerle geliştirmeniz gerekiyor. Onun dışında ligin orta kısmından sonra zaten satışlar çok zor oluyor artık. Transfer çılgınlığı da gelse satamıyorsunuz. Ancak dediğim gibi coins alıp veyahut da para kasıp yani para alıp o şekilde oyuncu almanız lazım. Yani ligin ilk 10-15 haftasında ne yaptıysanız onları geliştirerek artık kadroyu kasabilirsiniz. O yüzden kadroda genç oyuncu bulundurmak çok önemli. Mesela şöyle bakalım. 33 yaşında arkadaş görüyorsunuz Hakim Ziyech. O da 33 maç, 32 maçta 23 gol atmış, 8 asist yapmış. Hakim Ziyech 377 milyon. Aynı uğurluğa sahip görüyorsunuz 200 milyon daha fazla. David Silva 26 yaş. Aralarında 5-6 yaş fark var. Ve görüyorsunuz 200 milyon daha fazla bir fiyat gözüküyor. Yani oyuncuları genç almanız gerekiyor. Mutlaka alsat yapmaya devam ediyorsunuz. Sonuçta transfer çılgınlığı da olsa satılmaya başlıyor. Ve mutlaka dediğim gibi paranız olması lazım. Ben burada 500 lira paketlere bir de 2000 liraya da coin aldım. Yaklaşık şu kadroyu kurmak bana 2,5 liraya falan mal oldu. Onu da bir size verelim. Bunu niye yaptım? Bunca yıldır OSM'de oynuyoruz ve ismimizin artık burada olması gerektiğini düşündüm. Sonuçta OSM Central'ı temsil ediyoruz. O yüzden bunu bu şekilde yapmak istedim. Normalde dediğim gibi son günü bilseydim ben 20 milyar falan geçecektim. Çok da fazla dediğim gibi para harcamak da istemedim. Çünkü yakın zamanda yine turnuvalarımız başlayacak. Turnuvalarda sizlere para dağıtmak istiyoruz. Ama yine oyuncu kısımlarında bu şekilde sizler de bu oyuncuları alabilirsiniz. Esteva 45 gol, Kudaverdian 39 gol. Chelsea'de Barış Alper Yılmaz 33 maç 32 gol yapmış. 32 golü var. Kerem Aktürkoğlu 31 maç 30 gol yine burada Napoli adına geliyor. Benzema yine burada 31 maç 25 gol atmış ki zaten bahsettiğimiz kartı buydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Ziyech'te de var o kart. Sadece ben almadım. Burada Chelsea'de aslında oyuncu satın aldı. Bana yetişmeye çalıştı fakat yetişemedi kendisi. Kart bu şekilde gözüküyor görüyorsunuz. Parlak bir mavi bordo eşliğinde gözüküyor. Normal kartlarım zaten bu şekilde gözüküyor. Bir de burada hakim şöyle neredeydi o? Barış Alper Yılmaz'da ekstra bir paketten alındığı bu kartla belli oluyor zaten. Onun dışında Müller var. 31 maç 24 gol. Kudüs var. 35 maç 24 gol. Hakim Ziyech 32 maç 23 gol. Semenyo 38 maç 22 gol. Niko Paz bu arada iyi gerçekten gol ve asist yapıyor. 38 maç 21 gol 8 asist yapmış. Lewandowski 35 maç 16 gol. Gidiyor. Onun dışında asist krallarında Hatzing 37 maç 34 asist. Barış Alper Yılmaz 33 maç 15 asist. Kudaverdian forvetimiz 39 maç 14 asist. Bentancur 13 asist. Stiller var burada. Angelo Stiller Alman vatandaşı 37 maç 12 gol 11 asist. Defans Wolves'a göre iyi gol asist yapmış. Bunu da alabilirsiniz. Anderson 10 asist var. Onun dışında ekstra bir şey yok. Kerem Aktürkoğlu da 8 asist yapmış. Baktığımız zaman en güçlülerden Estevao 9'da oynamış. Kudaverdian, Hatzing, Skupin hep bizden zaten. Onun dışında görüyorsunuz. Çok da fazla rakip menajerlerden yok. Gol sayısında zaten birincilik en çok gol atan ve en az gol yiyen takımız. 29 sarı kart yedik ve tek kırmızı kart gördük. O kırmızı kartlardan puan kaybettik. O da olmasa güzel olurdu. Fakat burada tabii Marsilya demin de bahsettiğim gibi göze çarpıyor. Onun dışında istekte baktığınız zaman 1037 oyuncu transfer edilmiş. Toplam hacim 35 milyar bizim sayemizde. Ortalama oyuncu fiyatı da 34 milyon olarak göze çarpıyor. Evet dostlar umarım sizin için de bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Yine bu konuyla alakalı kadroyla alakalı soru sormak isterseniz de yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.